Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. God of War'ın yeni bölümündeyiz. Bugün anlatacağım hikaye Hyatning Savaşı. Kral Hogni'nin Hild adında bir kızı vardı. Günlerden bir gün Hogni kralların buluştuğu bir toplantıya gittiğinde kızı Hild Kral Hedin tarafından esir alındı. Hogni krallığının yağmalandığını ve kızının kaçırıldığını öğrenir öğrenmez askerlerinin başına geçip Hedin'in peşine düştü. Düşmanının kuzeye doğru kaçtığını öğrendi. Ancak Norveç'e ulaştığında bu kez ona Hedin'in rotasını Batı denizlerine doğru çevirdiği söylendi. Hogni hasmının peşinde yelken açtı ve nihayetinde Orkney adalarına vardı. Orada Hay adası civarındayken Hedin ile karşı karşıya geldi. Hild babasına gidip Hedin adına barış anlaşmasının şartlarını sundu. Bu şartları kabul etmediği takdirde yaşam ve ölüm mücadelesi başlayacaktı. Hogni bu uzlaşma talebini kabul etmeyecekti. Bunun üzerine iki kral da adaya ayak bastı ve mücadele için savaşçılarına önderlik etti. Hedin bir kez daha barış teklifi yaptı. Akrabası olan Hogni'ye haykırıp uzlaşması için ona bir yığın altın önerdi. Fakat Hogni şöyle cevap verdi. Artık çok geç. Cüceler tarafından dövülmüş kılıcım Dainslef'i çoktan çektim. Bu kılıç kınından çıktıysa birileri ölmeli. Zira vuruşları engellenemez. Açtığı yaralarsa iyileştirilemez. Hedin karşılık verdi. Kılıcınla övünüyorsun ama bu zaferle övüneceğin anlamına gelmiyor. Öyle ki en iyi kılıç, efendisini yarı yolda bırakmayan kılıçtır. Ardından savaş başladı. O günden sonra bu savaş Hyatning Savaşı olarak bilinecekti. Gün boyunca savaştılar. Gece olunca krallar gemilerine gittiler. Hild karanlıkta savaş alanına gitti ve büyü yaparak ölen savaşçıların her birini tekrar canlandırdı. Ertesi gün krallar karaya çıktılar ve yeni bir mücadele başladı. Önceki gün katledilen savaşçılar da onlarla birlikteydi. Savaş bu şekilde üst üste her gün devam etti. Ölenler ve savaş alanında bırakılan silahlarla kalkanlar taşa dönüştü. Gel gelelim sabah olunca katledilenler silahlarıyla birlikte ayaklandılar ve mücadeleye hazırdılar. Hyatning Savaşı bu şekilde tanrıların alacakaranlığına kadar devam edecekti. Diğer anlatacağımız hikaye Atli. Ölümünden sonra Sigurd'un hazinelerinin tümü Gunnar ve Hogni'ye kaldı. Brynhild'in erkek kardeşi Atli, kız kardeşinin ölümünden bu iki adamın sorumlu olduğunu ilan edip onları savaşla tehdit etti. Buna rağmen Atli ve Gudrun'un evlenmesi kararlaştırılarak aralarında barış sağlandı. Fakat Gudrun, Sigurd'un ölümünden kısa bir süre sonra bir kız çocuk doğurmuş, bu çocuğa Svanhild adını vermiş ve onunla birlikte Danimarka'ya kaçmıştı. 7,5 yıl boyunca Hakon'un kızı Tuhara'nın yanında kalmıştı. Bu sebeple Gudrun'un annesi Grimhild ve erkek kardeşleri Atli ile evlenmesi için ikna etmek üzere Danimarka'ya gittiler. Ama kadın bu teklifi doğrudan reddetti. Bunun üzerine Grimhild kızına bir unutkanlık iksiri içirdi ve bu şekilde Gudrun'un rızasını aldı. Gudrun'un Atli'den iki oğlu oldu. Erp ve Eitil. Kayınbiraderlerinin zenginliklerini ele geçirme arzusuyla hareket eden Atli, Knefroed olarak da tanınan kurnaz uşağı Vingi'yi gönderip onları bir şenliğe davet etti. Gel gör ki Gudrun bu işin içinde bir bit yeni olduğunu sezmişti. Bu yüzden kardeşleri için kazıdığı uyarı rünlerini ve kurt kılıyla bağladığı bir yüzüğü kardeşlerine ulaştırması için haberciyi görevlendirdi. Vingi yoldayken bu rünleri okudu ve hepsini değiştirdi. Öyle ki artık rünler öncekine zıt bir mesaj içeriyordu. Ardından değiştirilmiş bu rünleri Gunnar ve Hogni'ye teslim etti.
İki kardeş büyük bir ziyafet düzenlediler ve Atli'nin şölenine katılmak için hiç vakit kaybetmeden yola çıkacaklarına dair söz verdiler. Gece çökünce ve herkes yataklarına çekilince Hogni'nin açık göz eşi Kostbera rünlere baktı ve okunana kıyasla daha önce rünlerde farklı bir şeyin yazılmış olduğunu anladı. Keşfettiği şeyi Hogni'ye anlattı ama Hogni eşinin sözlerine inanmadı. Aynı gece Gunnar'ın eşi Glaumor'da korkunç rüyalar gördü. O da benzer şekilde kocasını bu yolculuk hakkında uyardı. Buna rağmen Gunnar da erkek kardeşlik görevini tereddüt etmeden üstlenmekte ısrarcıydı. Böylece Atli'nin sarayına doğru yola koyuldular. Yine de evlerinden ayrılmadan önce Fafnir'in altınlarını Ren Nehri'ne sakladılar. Kardeşler saraya yaklaşınca Atli düşmanca tavrını sergilemek için onların önünü kesti ve aralarında amansız bir mücadele patlak verdi. Bu mücadelede Niflunglar kendilerini cesurca savundular. Fakat nihayetinde alt edildiler ve iki kardeş de esir alındı. Atli kardeşinden ayrı bir yerde oturan Gunnar'ın yanına gidip ona Zula'nın nerede saklandığını söyletmeye çalıştı. Gunnar cevap verdi. O büyük kahraman Hogni'nin kalbi göğsünden çıkarılıp kanlı kanlı elime konmadıkça bunu söylemem. Atli oradan ayrılıp bir kölenin kalbini söktürdü. Ama Gunnar bu kalbi gördüğünde şöyle dedi. Bu zayıf Hjalli'nin kalbi. Çünkü kahraman Hogni'nin kalbine hiç benzemiyor. Bu kalp o tabağın üstünde ne kadar titriyorsa o kölenin göğsündeyken bundan 2 katı fazla titrediğine eminim. Bunun üzerine Atli gerçekten Hogni'nin kalbinin kesilmesini istedi. Bıçak kalbine doğru saplanırken Hogni yalnızca gülüyordu. Bu kalp Gunnar'a getirilince adam kalbin kardeşine ait olduğunu anladı. Artık altının nerede saklandığını yalnızca ben biliyorum. Ve o Zula'ya bundan böyle Ren Nehri sahip olacak dedi. O günden sonra hiç kimse Fafnir'in altınlarını bulamadı. Böylece Atli'nin ihaneti neticesiz kaldı. Atli öfkesinden kudurmuştu. Elleri bağlı olarak Gunnar'ı yılanlarla dolu bir deliğe attırdı. Gudrun kardeşine bir arp gönderdi. Gunnar bu çalgıyı ayak parmaklarıyla o denli harikulade çalıyordu ki hiç kimse daha önce böylesini duymamıştı. Biri hariç tüm yılanlar uyuyakaldı. Uyumayan o yılan adamın göğsüne doğru sokuldu ve zehirli dişlerini kalbine geçirdi. Gudrun kardeşlerinin ölümünü öğrenince hiç bozuntuya vermedi. Atli'nin yeni bir başlangıç teklifini ve ölenler için sunduğu kefaleti kabul etmiş gibi bir görüntü çizdi. Kardeşleri için bir cenaze ziyafeti düzenledi. Ama kalbi ihanet hırsıyla atıyordu. Önce Atli'den olan 2 küçük çocuğunu öldürdü. Kafa taslarından içki çanakları yaptı ve çocukların kanıyla karıştırdığı şarabı da çanaklara koyup eşine sundu. Ona ayrıca çocukların kalplerini de yedirdi. Ardından aslında neler yaptığını ona bir bir anlattı. Atli, oğullarının ölümü ve eşinin aman tanımaz zalimliği karşısında kederle doldu. Fakat bu kadının intikamının sonu olmayacaktı. Gece çökünce Hogni'nin varislerinden olan genç bir delikanlı ile birlikte Atli'nin yatağının yanına gitti ve adamın göğsüne bir kılıç sapladı. Erkek kardeşinin oğlu da bu sırada ona yardım ediyordu. Atli darbenin etkisiyle uykusundan uyandı. Ölmeden önce eşiyle konuştu. Gudrun ölmekte olan eşine onu bir türlü sevemediğini, daha büyük bir kahraman olan Sigurd'la daha mutlu günler yaşadığını, buna rağmen ona münasip bir cenaze düzenleyeceğini söyledi. Bu sözünü de tuttu. Yalnız Atli'nin salonunu ateşe verdi. Böylece onun adamlarını da ölüme yollamış oldu.
Hey, check this out. Father, over here. Hey, come look at this.
apple doesn't fall far. Right, last one. Gunnar, look at that. Maybe we can survive a fight with the Valkyrie now.
see something up there. Ah, more of those. Good. Bu bölümlük bu kadar dostlar. Serinin devamı için videoyu beğenip yorum yapmanız kafi. Abone de olursanız tadından yenmez. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.